Herkese merhaba. Bugün sizlerle 3 boyutlu şöyle yaprak desenli altıgen hırka çalışması yapacağız. Daha doğrusu hırkayı birlikte tamamlayacağız. Birkaç bölüm halinde paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü modelimiz detaylı bir örnek. Anlatımını da detaylı yapmayı planlıyorum. Belki 3 bölümde belki de 2 bölümde bitebilir. Dolayısıyla sizler benimle birlikte birinci bölümde modeli yaptığımız yere kadar tamamladıktan sonra ikinci motifinize de başlayın. Bilmeyenler için söylüyorum. Altıgen motifle yaptığımız hırkalarda 2 tane aynı şekilde motif yapıyoruz. Dolayısıyla siz birinci bölümde başlangıcı tamamladıktan sonra ikinci motifinize başlayın. Onu da tamamlayın. İkinci bölümde de yine belli bir yere kadar yapacağız. Onu yaptıktan sonra yine ikinci motifinize devam edebilirsiniz. Böylece adım adım birlikte hırkamızı tamamlayacağız. Dolayısıyla şu anda hırkamızın bitmiş hali yok. Daha sonra videonun sonunda bitirdiğimiz zaman paylaşacağım. Şimdi biraz örnek çalışmasından bahsetmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz 3 boyutlu yaprak desenli modeli kare bir motif üzerinden altıgen hırkaya uyarladım. Kare motifte şu başlangıcı da farklıydı. Bunu altıgen motife uyarlamış olduk. Yani hırka olarak ilk kez kanalımda görmüş olacaksınız. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi Alize'nin Angora Gold ipiyle çalıştım ben. Tek kat olarak çok güzel durdu. Sizlere de aynı iple çalışmanızı tavsiye ediyorum. Sanırım 2,5 en fazla 3 yumak ip kullanacağım. Bu motifimiz şu anda bitmiş hali, bedenimizin yarısı ve bir yumaktan çok az arttı. Şimdi şöyle 4 milimetre tığ kullanarak, bu 4,5 milimetre, şöyle 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sizler biraz küçük yapmak isterseniz, ben large ve x large beden aralığında çalışıyorum. Biraz daha küçük olsun isterseniz 3,5 milimetre tığ kullanın. Daha küçük olmasını isterseniz 3 milimetre tığ kullanarak yapabilirsiniz. Tabii ki kullandığınız tığa göre aynı iple çalışırsanız modelin 3 boyutlu hali de farklı durabilir. Yani eliniz sıkıysa buradaki yapraklarınız daha küçük duracaktır. Ama aynı şekilde durmasını isterseniz bir model eksilterek small medium beden olarak da çalışabilirsiniz. Şimdi ben burada bir model, yani şu sonda yapmış olduğum bir model, e, aslında modeli tamamladıktan sonra da 2 sıra örerek birleştirmemiz gerekiyor ve biraz büyük oldu large beden için. O yüzden hem large hem x large beden diyorum. Şimdi altıgen hırkalarda zaten dökümlü kullanmak istiyorsanız da aynı sıra sayılarıyla örüp 38 bedenden yine 44-46 bedene kadar kullanabilirsiniz. X large sanırım 44-46 oluyor. Dolayısıyla burada kendiniz ölçerek, üzerinize deneyerek ilerlemeniz gerekiyor. Adım adım videoda birlikte ölçerek ilerleyeceğiz. Evet, şimdilik bilgileri tamamladım. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Motifimize başlarken 4 milimetre tığ kullanarak başlıyorum. Sizler 3 veya 3,5 milimetre kullanarak elinizin yapısına göre, gevşekse 3,5 milimetre, eliniz sıkıysa 4 milimetre tığ kullanarak örebilirsiniz. Ya da bedeninizi benim yapmış olduğum bedenden biraz daha küçük yapmak istiyorsanız sıralara göre değil, bu hırka modelinde biraz tığlarımızı değiştirerek yapacağız. Eğer medium ve small beden çalışmak isterseniz 3 milimetre tığ kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk zincirin içine batıyorum. Hemen buradan bir ilmek aldım. Şöyle kapattım. Küçük bir halka oluşturdum. Şöyle bir ipimi arada gizliyorum. 2 ve 3 zincir çektim. Şimdi halkamızın içine şöyle buraya bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen 2 ikili trabzan daha yapıyoruz. 3 zincir, tekrar 2 ikili trabzan. 3 zincir, 2 ikili trabzan.
Evet, şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikişerli trabzan grubumuz var. Ayrıca aralarda 3 zincir çektim. Şimdi sona geldiğimiz zaman hemen bir zincir çekiyorum. Bir ip aldım tığımın üzerine. Buradaki ilk zincirin, ilk trabzanın üzerine battım. Buradan bir ilmek aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Şöyle biraz ortaya doğru ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde tam ortaya geldi. Şimdi bir zincir çektim. Hemen şu boşluğun içine battım. Buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar iki zincir çektim. Bu bizim ikili trabzanımız. Sık iğne ile başlıyoruz. Üzerine iki zincir. Tekrar yanına bir ikili trabzan. Evet, bu ilk köşe boşluğuna yarım olarak başladım. Arada 3 zincirimiz var. Bir ip aldım. Sıradaki boşluğa, şimdi bu sırada köşeleri oluşturuyoruz. Yani her boşluğa köşe yapacağız. 2 ikili trabzan, 3 zincir, 2 ikili trabzan. Hem köşelerde hem de köşelerin arasında ikinci sırada 3 zincirimiz var. Evet, tekrar 3 zincir çektim. Şimdi yine köşe yapıyorum. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda 3 zincir çektim. Şimdi yarım köşeyi tamamlayacağız. Hemen buraya 2 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi köşeyi yine her zamanki gibi kapatacağım. Bir zincir çektim, bir ip aldım. Hemen burada ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. İkili trabzan yapıyoruz. Şöyle çok uzatmadan ama ortaya getirerek. Şöyle bakın. Tam ortaya getirerek bu şekilde daha dengeli oluyor. Hemen bir zincir çektim. Boşluğun içine tekrar bir sık iğne yaptım ve bir iki zincir çektim. Bu bizim ilk trabzanımız. Tekrar buraya bir ikili trabzan yaptım. Köşelerimiz her zaman aynı şekilde ilerleyecek. 2 ikili trabzan, 3 zincir. 3 zincirlerimizi köşede çok sıkı çekmeyelim. Gevşek çekelim. Yani bazen buradaki zincirleriniz böyle şöyle bakın, ilmekleriniz bol görünebilir. Hiç sorun değil. Çünkü 3 boyutlu bir modelimiz olduğu için toplama yapabiliyor. Şimdi 2 zincir çektim. Yarım köşemizi yaptım. 2 zincir çektim. 3 zincir boşluğuna bir V yapacağız. Önce bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar bir ikili trabzan. 1, 2 zincir çektim. Köşeye geliyorum. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 2 ikili trabzan. 1, 2, 3. Tekrar 2 ikili trabzan. Köşeden sonra 2 zincir. Her zaman da böyle devam edecek. Köşelerden önce ve sonra hep 2 zincirimiz var. Şimdi buradaki boşluğa yine V boşluğu yapıyorum. 3 zincir çektim. Tekrar bir ikili trabzan. Evet, bir ikili trabzan, 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. V boşluğundan sonra 2 zincirimiz var. Köşeye geldim. Evet, 3. sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen yarım köşeyi tamamladım. İlk boşluğun içine 2 ikili trabzan yaptım. Şimdi son kez köşeyi gösteriyorum. Bir zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen buradaki ilk trabzanın, ilk zincirin şöyle içine battım. Buradan bir ilmek alıyorum.
ikili trabzan yapıyorum ortaya doğru. Tekrar bir zincir, hemen boşluğun içinden bir ilmek aldım. 2 ilmeği topladım. 1, 2 zincir çekerek bir ikili trabzan yaptım. Tekrar boşluğun içine bir ikili trabzan daha yaptım. Yarım köşe ile başlamış olduk. Şimdi 2 zincir, aradaki V boşluğuna hemen geliyorum. Buraya 9 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve dokuzuncusu. Tekrar 2 zincir, köşeyle devam ediyoruz. 2 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 2 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, aradaki V boşluğumuzun içine 9 ikili trabzan. Bu sırayı aynı şekilde tamamlayalım. Hep V boşluklarının içinde 9 ikili trabzan olacak. Köşeden sonra ve öncesinde 2 zincirimiz var. Köşelerde yine aynı şekilde devam ediyor. Dördüncü sırayı tamamladığım 5. sırayla devam ediyoruz. Yine başlangıçta yarım köşeyi yaptım. Hemen 2 zinciri çektim. Bir ip aldım. Şimdi burada 9 tane ikili trabzanımız var. Ön ikili trabzanlar yapacağız. Önce 3 tane ön ikili trabzan yapıyorum. Bir ip aldım. Tekrar burada şöyle trabzanın altından alıyorum. Bu ikincisi. Tekrar üçüncüsü. Şimdi 2 zincir çektim. Sırasıyla yine 3 tane ön ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü. Tekrar 2 zincir, 3 tane, bu son 3 taneyi de ön ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar 2 zincir, hemen köşeyle devam ediyoruz. 3 zincir çektim. Tekrar 2 ikili trabzan. Şimdi tekrar 2 zincir. Bakın zincirlerimi çok böyle sıkılayarak çekmiyorum. Şöyle biraz mesafe vererek geniş olacak şekilde çekiyorum. Sizler hangi tığ numarasıyla örüyorsanız yine bu şekilde kendi tığınıza göre yine geniş olarak gevşek olacak şekilde zincirleri çekelim. 2 zincir çektim. Köşeden sonra tekrar burada 3 tane ön ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ikincisi ve üçüncüsü. 2 zincir, yine 3 tane ön ikili trabzan. Son kez 2 zincir, 3 tane ön ikili trabzan. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Evet, 5. sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar 2 zincir çektim ve köşemizi yapacağım.
Evet, sırayı tamamladım. Hemen şöyle yarım köşeyi de yaptım. 6. sırayla devam ediyoruz. Şimdi köşeden sonra yine 2 zinciri çektim. Burada 3 tane ön ikili trabzanımızı aynı şekilde yapalım. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Tekrar 2 zincir. Hemen buradaki 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, hemen 3 tane ön ikili trabzan. Artık biraz yapraklarımızı oluşturmaya başlıyoruz. Şöyle üçüncüsü, 2 zincir, 2 zincir boşluğuna 1 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Buralara dikkat edelim. Burada 2 zincir çekip buraya atlayabilirsiniz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen araya bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir. Son kez 3 tane ön ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Köşeye geldim. 2 ikili trabzan. 3 zincir. 2 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Şimdi bir kez daha göstereceğim. Hemen 3 tane ön ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir, aradaki 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane ön ikili trabzan, 2 zincir ve 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, son kez 3 ön ikili trabzan. Evet, 6. sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Tekrar 2 zincir çektim ve köşeye devam ediyorum. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle yarım köşeyi de yaptım. Yeni sırayla devam edeceğiz. Kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sırayla devam ediyoruz. Şimdi 2 zinciri çektim. Hemen bir ip aldım. Burada şu baştaki ve sondaki yapraklarımızı kapatacağız. Hemen yarım ön ikili trabzan yapıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. İlk ikisini alıyorum. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar bir ip aldım. Şöyle buradan ilk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım, tekrar bir ip aldım. Burada biraz çok gevşemesin ilmeklerimiz. İlk 2 ilmeği biraz uzatalım, sonra bunları uzatıp 4 ilmeğimi birlikte topladım. Bakın bu şekilde. Tekrar 2 zincir, hemen sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir. Şimdi aradaki 3 tane ön trabzanımızı yine aynı şekilde yapıyoruz. Burada toplamıyoruz. Bunu yeni sırada toplayacağız. Tekrar 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Bu boşluklara trabzan yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Unutup atlayabilirsiniz. Tekrar 2 zincir. Şimdi son 3 tane trabzanımızı da yine kapatacağız. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle bakın biraz uzattım. İlk 2 ilmeği topladım. Yine uzattım. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar bir ip aldım. Bunu tutuyorum. Çok gevşemesin diye. Tekrar ilk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Ve
Tekrar ilk 2 ilmeği aldım. Tığımda 4 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. 1 ve 2 zincir çektim. Şimdi buraya da trabzan yapmayalım. Unutmayalım bunu. Köşemiz geldi. Hemen 2 zincir yaptım. Köşeyle devam ediyorum. Şimdi sıralarımız artık biraz daha büyümeye başladı. O yüzden tek kenarda modeli anlatarak ilerleyeceğim. Bir kenara da sessiz ilerleyeceğim. Sesim çünkü hala düzelmedi ve konuşmaya devam ettikçe kısılmaya başlıyor. Evet, tekrar köşeden sonra 2 zincir çektim. Burada yarım yapacağız. Şöyle bir yarım ön ikili trabzan, bir ip aldım. Hemen ilk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Buradan aldım. Üçüncüsü. İlk ikisini aldım. Tığımda 4 ilmeğim var. Şöyle topladım. 1, 2 zincir. Hemen sıradaki boşluğa. Bu sırada yaprakların arasında 3 tane boşluğumuz var. 1, 2, 3 diye, 1, 2, 3 diye ilerliyor. Tekrar 2 zincir. Ortadaki trabzanları kapatmadan yapıyoruz. Sadece ön ikili trabzan. 2 ve üçüncüsü. 2 zincir. Bir ip aldım. Hemen buraya yine bir ikili trabzan. 2 zincir. Yine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Ve son trabzanlarımızı da kapatacağım. İlk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar yarım ikili trabzan yapıyoruz. Yarım ön ikili trabzan. 4 ilmeğimi topladım. Bakın bu şekilde. 1, 2 zincir. Tekrar bir ip aldım. Hemen köşeye atlıyorum. Ve 7. sıramızı aynı şekilde tamamlayalım. Sekizinci sırayla devam ediyoruz. Şimdi 8. sırada yeni yapraklarımıza yuvalar oluşturacağız. Aynı zamanda da buradaki yaprağımızı, şu ortadaki yaprağımızı kapatarak sırayı tamamlayacağız. Şimdi burada 2 zincir çektim yine köşeden sonra ilk boşluğa. Bakın burada yaprağımızı kapattığımızı gördüğünüz zaman, bu ortayı kapatmadık. Gördüğünüz zaman burada hemen yeni yaprağa başlıyoruz. Bu her zaman buradan başlayacak. Bir ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Köşeden sonra bir tane V boşluğu yaptık. Sadece burada köşeden sonraki boşluğa V boşluğu yapıyoruz. Onun dışında her zaman bakın köşeden sonra 2 zincirle hep yapraklara devam ediyoruz. Şimdi tekrar 2 zincir, bir ip aldım. Burada atlıyorum. Şu ilk boşluğun içine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Şimdi son boşluğa ikili trabzan yapmıyoruz. Bunu atlıyoruz. 2 zincir çektim. Hemen buradaki trabzanları artık yaprağımızı kapatacağım. Yarım ön ikili trabzan yapıyorum. Bir alt sırada yaptığımız gibi ilk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. 2 zincir, hemen buradaki boşluğu atlıyorum. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Şimdi tekrar göstereceğim. Elim üzerine geliyor. Şöyle. Bakın bu şekilde.
Burada biraz gerginlik oluşabilir. Hiç önemli değil. O şekilde olması gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi V boşluğunu yaptım. Hemen sıradaki boşluğa 2 zincir çekip buraya bir ikili trabzan, 2 zincir, ikinci boşluğa bir ikili trabzan, üçüncü boşluğa trabzan yapmadım. 2 zincir çekip buradaki trabzanları, yaprağımızı bu şekilde tamamladım. Tekrar 2 zincir, şuradaki boşluğu atladım. İkinci boşluğa bir ikili trabzan, yine sıradaki boşluğa bir ikili trabzan ve yine 2 zincir, köşeden önce hemen buraya bir V boşluğu yapıyorum. 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, köşeyle devam ediyoruz. Şimdi bu sıra ve yeni sırayla birlikte motifimiz olduğundan fazla volanlanabilir. Sonra tekrar toplayacak. O yüzden endişe etmeyin. Yani modelin yapısı bazı sıralarda açılıyor, daha sonra tekrar kendini topluyor. Şimdi yine 2 zincir çektim köşeden sonra, hemen ilk boşluğa, köşeden sonraki ilk boşluğa V boşluğu yapıyorum. 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Bakın burada. Köşeden sonraki boşlukta şöyle. Tekrar 2 zincir, hemen sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. 2 zincir, sıradaki boşluğu atlıyorum. Ortadaki yaprağımızı kapatalım. 3 tane yarım ön ikili trabzan. Şöyle hepsini birlikte kapattım. Tekrar 2 zincir, çok sıkı çekmiyorum. Buraya atlıyorum. Buradan devam ediyorum. 2 zincir, sıradaki boşluğa. Tekrar 2 zincir, sıradaki boşluğa bir V yapıyoruz. Köşeden hemen önce. V'lerin arasında 3 zincirimiz var. Bakın burada 3 zincir var. Tekrar 2 zincir ve köşeyle devam ediyoruz. Evet, 8. sırayı tamamladık ve birinci yaprak modelimiz de bitmiş oldu. Aynı zamanda yeni yapraklarımızın burada yuvalarını da oluşturmuş olduk. Şimdi 9. sırada artık yeni yapraklarımıza başlayacağız. Hemen şöyle yarım köşemi yaptım. Yine 2 zincir çektim. Buradaki ilk yaprak modelimize başladığımız zaman V boşluklarına 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen şöyle ikincisi 3,
4, 5, 6, 7, 8 ve 9. ikili trabzanım. Şimdi tekrar 2 zincir. Yine başlangıçta burada ilk boşluğu atlıyoruz. Direkt V boşluğunun içinden devam ediyoruz. Hemen burada 2 zincir çektim. Bakın şimdi sıradaki boşluğa trabzan yapmayacağım. Burada şaşırmayalım. Hemen buraya atlıyorum. Yani bir boşluk atlıyorum. Köşeden sonra nasıl burada trabzanlarımızı V boşluğuna yaparken burayı atladığımız gibi burada da yine gördüğünüz gibi buraya atladım. Hemen sıradaki ikinci boşluğun içine ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar 2 zincir. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Şöyle. Tekrar 2 zincir. Hemen burada son toplamış olduğumuz yaprağımızı atlıyorum. Yine sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Hemen burada sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Şimdi V boşluğundan önceki boşluğu atlayacağız. Hemen 2 zincir çektim. Bakın burada V boşluğumuz var. V boşluğuna 9 ikili trabzan. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi her yaprak modelimiz bittiği zaman birer birer artıyor. Gördüğünüz gibi başlangıçta bir tane yaprağımız var. Yeni model sıramızda 2 tane yaprağımız olacak. Bunlar bittiği zaman da 3 tane yaprakla devam edeceğiz. Şimdi şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu iki yaprağın arasında 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. Tekrar 2 zincir çektim. Hemen köşeyle devam ediyorum. 2 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 2 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar burada şu ilk boşluğu atlayıp 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra buradaki boşluğu atlayıp sırasıyla bir ikili trabzan, yine sırasıyla boşluklara bir ikili trabzan, sadece V boşluğundan önce ikili trabzan yapmadan yine burada da 9 tane ikili trabzan, buraya atlıyoruz. Köşeyle devam ediyoruz. Yani bundan sonra sadece bir kenarı anlatacağım. Burada gördüğünüz gibi aynı şekilde bütün kenarlarda şöyle koyalım. Tekrar edeceğiz. Evet, sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Hemen burada köşemizi kapatalım. Arada bir hatırlatma olsun. Tekrar şöyle bir zincir, bir ip aldım. Tekrar buraya batıyorum ilk zincirin içine ve ikili trabzan yaptım şöyle ortaya doğru. Şimdi tekrar bir zincir, boşluktan bir ilmek aldım. 2 ilmeği birlikte topladım ve 2 zincir. Tekrar bir ikili trabzan. 1, 2 zincir. Şimdi artık bundan sonra aslında yapraklarımızı alt sıradan bakarak devam edebiliriz. Sadece burada şu aradaki boşlukların nasıl ilerlediğini göstermek için ikinci yaprağı da birlikte yapacağız. Şimdi 2 zincir çektim. Yine burada ilk 3 tane ikili trabzanımızı şöyle ön ikili trabzan olarak yapıyorum. Şöyle ikincisi ve üçüncüsü. Arada 2 zincirimiz var. Tekrar sıradaki 3 taneyi ön ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. 2 zincir. Tekrar 3 tane ön ikili trabzan. Yaprağımızı bu şekilde ayırmış olduk. Tekrar 2 zincir. Burada dikkat edelim. Hemen sıradaki boşluğa ikili trabzan yapmayacağız. Hemen buraya atlıyorum. Hep ikinci boşluğa, yapraktan sonra ikinci boşluğa bakın. Burada yok. Tekrar 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir, yine sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir,
son boşluğa ikili trabzan yapmıyoruz. Buradan ön ikili trabzanlarla devam ediyoruz. Şimdi bu arada ilk sırada 5 tane boşluğumuz vardı. Yani yaprakların arasında. Şimdi şöyle hemen bakalım, 4'e düşmüş oldu. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde azalacak buradaki boşluklar. Şimdi bir kenarı yaptığınız zaman hemen orayı kontrol edin. Şöyle hızlı bir şekilde. Çünkü model kolay ama biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Şöyle 3 tane ön ikili trabzan yaptım. Yine arada 2 zincir çekerek tekrar 2 zincir, 3 ön ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Hemen buraya 2 ikili trabzan, köşeyle devam ediyoruz. Şimdi yünlü bir iple ördüğümüz için hata yaptığımız zaman sökmesi çok zor oluyor. Hem ip yıpranıyor hem de zor sökülüyor. O yüzden ben de birkaç defa hata yaptım. Yapmış olduğum hatalara göre size nasıl ilerlediğimi göstereceğim sökmeden. Mesela şurada bir tane, hemen şöyle bakalım. Şurada bir tane köşeden önce V boşluğu yerine sadece bir ikili trabzan yapmışım. Buranın üzerine hemen 9 tane ikili trabzan yaptım. Diğer motifte de bu şekilde hatalarım oldu. Hiç fark etmiyor, bir sıkıntı olmadı. Yani çok büyük bir hata olmadığı sürece bunun üzerine 9 tane ikili trabzan yaptım. Bazen de şöyle trabzan, mesela buraya bir ikili trabzan yapmışım. Şimdi size dikkat edin diyorum. Şuraya bir ikili trabzan yapmışım. Yeni sırada bu ikili trabzanın üzerinden yine üzerine hiç, bunu orada fark ettiğim için hiç trabzan yapmadan yine 2 zincirle buradan devam etti. Yani burada bir trabzan olmuş oldu. Şimdi modelimiz 3 boyutlu olduğu için arada görünmüyor. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Evet, 10. sırayı da burada yapmış olduğumuz gibi tekrar ediyoruz. Evet, yeni sırayla devam ediyoruz. Hemen burada yine 2 zincir çektim. Hemen 3 tane ön ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2 ve üçüncüsü tekrar 2 zincir. Hemen bu 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. 3 tane ön ikili trabzan. İki zincir, yine 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Evet, şöyle. Tekrar 2 zincir, yaprakların arasında 2 tane boşluğumuz oldu bu sırada. Yine 3 tane ön ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, hemen sıradaki boşluğu atlıyorum ve bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir. Şimdi sıradaki boşluğu atlıyorum. Hemen burada 3 tane ön ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2 ve 3. Şimdi bu sırada gördüğünüz gibi iki yaprağın arasında 1, 2, 3 tane boşluğumuz oldu. Burada 5, 4, 3 şeklinde ilerliyor. Hemen 2 zincir çektim. Aradaki boşluğa yine bir ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ön ikili trabzan, 2 zincir, tekrar sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, tekrar 2 zincir, son olarak 3 tane ön ikili trabzan, 2 ve üçüncüsü. Tekrar 2 zincir, hemen köşeye geldim. 2 ikili trabzan, 3 zincir, 2 ikili trabzan. Yine 2 zincir çektim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu boşluğu atlıyoruz. 3 tane ön ikili trabzan, 2 zincir, aradaki boşluğa bir ikili trabzan, 3 ön ikili trabzan,
2 zincir, bir ikili trabzan, 2 zincir, yine 3 tane ön ikili trabzan. Burada yine 2 zincir, buradaki boşluğu atlıyoruz. Buradan devam ediyoruz. Arada 3 tane boşluğumuz olacak. Hemen şöyle bakalım. Evet, aynı şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Tekrar yarım köşeyi yaptım ve burada 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada artık şu baştaki ve sondaki yaprağı kapatacağız. Yine ortadakini aynı şekilde bir sıra daha öreceğiz. Hemen burada 2 zincir çektim. Buraya geliyorum. Ön yarım ikili trabzan yapıyorum. İlk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar bir ip aldım. Şöyle ikincisi, yine şöyle biraz uzattım. İlk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar şöyle üçüncüsü, ilk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Şöyle 3 ilmeği birlikte topladım. Şimdi 2 zincir, hemen sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, tekrar 2 zincir, yaprakların arasında 3 tane boşluğumuz var. Hemen burada 3 tane ön ikili trabzan, şöyle üçüncüsü, tekrar 2 zincir, hemen sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Şimdi 2 zincir, bu son 3 tane trabzanımızda yine yarım ikili ön trabzan yapıyoruz. Şöyle ikincisi ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım ve 2 zincir. Tekrar bir ilmek aldım. Burada yaprakları toplarken ilk zinciri biraz daha küçük, yani sıkı çekiyorum. Buradaki şöyle ilmeklerimiz açılmasın diye. Sonra ikinci zinciri biraz daha böyle mesafe vererek geniş çekiyorum. Şimdi hemen şu sıradaki boşluğu atlıyorum. Yine sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Şimdi 2 zincir. Tekrar buradan devam ediyorum. Yine buradaki boşluğu atlıyorum. Yani bu sırada iki yaprağın arasında sadece bir tane ikili trabzanımız, iki de boşluğumuz olacak. Hemen buradan devam ediyorum. Şöyle yarım ikili trabzan yapıyorum. Ve üçüncüsü, tekrar topladım. Şöyle bakın, hemen zincirimi çektim, biraz uzattım. Tekrar ikinci zincirimi çektim. Evet, bir ikili trabzan, tekrar 2 zincir ve bir ikili trabzan, tekrar 2 zincir, 3 tane ön ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, hemen sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir, son olarak 3 tane yarım ön ikili trabzan yapıyorum. Şimdi böyle bir kenarı ördüğünüz zaman hemen kontrol edin. Bunu her zaman hatırlatacağım size. Şöyle kontrol edelim. Burada hata yapmış mıyız? Çünkü hızlı örerken gerçekten şu aralardaki boşluklara trabzan yapabiliyoruz. O yüzden bakın, bu şekilde ortadaki boşluklarımız ilerliyor. Şöyle biraz daha yatay göstereceğim. Evet, burada köşeye devam ediyoruz artık. İlk kenarda yapmış olduğumuz gibi yine diğer kenarlarda da aynı şekilde devam edelim.
Sırayı tamamladım. Başladığımız yere tekrar geldim. Şimdi ikinci yaprak modelimizin son sırasını, aynı zamanda da yeni yapraklarımız için burada olduğu gibi yuvalar oluşturacağız. Bu defa 2 değil 3 tane yaprak modelimiz olacak. E, Bundan sonra motifimiz büyüdüğü için, yapraklarımız da arttığı için daha da dikkatli ilerlememiz gerekiyor. Hemen şöyle yine köşeden sonra 2 zincir çekiyoruz. Evet, tekrar burada yaprağımızı kapattığımızı gördüğümüz zaman yuvayı, artık yeni yaprağın yuvalarını oluşturmaya başlıyoruz. Hemen köşeden sonraki boşluğa V boşluğu yapacağız. Bir ikili trabzan, 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, hemen buradaki sıradaki boşluğa geliyorum. Bir ikili trabzan. 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Şimdi ortadaki yaprağı kapatırken şu sağındaki ve solundaki boşluğu atlıyoruz. Bunu da yine unutmayalım çünkü ikinci kez anlatıyorum. Şimdi 2 zincir çektim, burayı atlıyorum. Hemen ortadaki trabzanları yarım ön ikili trabzan yapıyoruz. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 2 zincir. Yine sıradaki boşluğu atlıyorum. Yine bir ikili trabzan, 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir ve şimdi burada ortada iki boşluğumuz, bir tane ikili trabzanımız var. Buradaki bir ikili trabzanın, bu tek trabzanın üzerine bir V boşluğu yapacağız. Şöyle bir ikili trabzan. Bakın şöyle gösteriyorum. Tekrar 3 zincir ve bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu da bizim ikinci yaprağımızın yuvası olmuş oldu. Tekrar 2 zincir. Şimdi buradaki boşluğu atlıyorum. Buradaki boşluktan devam ediyorum. Şöyle göstereceğim, bakın. Hemen yanındaki boşlukları atlıyorum. Tekrar 2 zincir. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir. Şimdi sıradaki boşluğu atlayacağım. Şurayı sadece buradaki trabzanları, yani yaprağımızı kapatacağım. 3 tane yarım ön ikili trabzan. Yine hepsini birlikte topladım. 2 zincir. Sıradaki boşluğu atlıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan, 2 zincir. Tekrar bir ikili trabzan. Şimdi burada köşe olduğu için, burada V boşluğu yaparken buradaki bir boşluk olmadığı için burada atlamıyoruz. İkinci sırada yine atlamış olacağız. Tekrar 3 zincir, köşeden önce de bir tane V boşluğu yapıyoruz ve 2 zincir, köşeye geldim. Tekrar 3 zincir, 2 ikili trabzan. 2 zincir, tekrar köşeden sonraki boşluğa bir V boşluğu. İki zincir, hemen köşeden sonra yaptığımız V'den sonra ilk boşluğa bir ikili trabzan. 2 zincir, ikinci boşluğa bir ikili trabzan. Burada yaprağımızı kapatacağız. 2 zincir, bu boşluğu atlıyorum. Tekrar 3 tane yarım ön ikili trabzan. 2 zincir, yine sıradaki boşluğu atlıyorum. Buraya geldim. Tekrar 2 zincir, bir ikili trabzan, bu şekilde 2 zincir. Şimdi tekrar ortadayız. Şimdi burada yine tek trabzanın üzerine şu sıradaki boşluğu atlıyorum. Trabzanın üzerine bir V boşluğu. 3 zincirimiz var arada. Tekrar aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Buraya atlıyorum. Sıradan devam ediyorum.
Evet, şöyle bakalım hemen. İki kenarda göstermiş oldum. Şimdi buradan da kontrol edebilirsiniz. Ekranı durdurup yine bütün sıraları da aynı şekilde takip edebilirsiniz. Evet. Şimdi burada 3 tane yaprağımıza başlamış olduk. Her yaprağın arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluğumuz var. Şimdi şurada yapraklara başladığımız trabzanlı sırada 5 tane boşluğumuz vardı. Oradan itibaren boşlukları takip edebilirsiniz. Yani burada da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluğumuz var. Şöyle bakın gösterecek olursam. Şimdi burada boşluklara dikkat ediyoruz. Dediğim gibi her kenarı bitirdiğiniz zaman şöyle burada kontrollerimizi yapalım. Artık 3 tane yaprağımız var. Motifimiz bittiği zaman 5 tane yaprağımız olacak. Pardon, 4 tane yaprağımız olacak. Evet, 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi bundan sonra modele devam etmeyeceğim. Çünkü 2 defa anlatım yaptık. Aynı zamanda 3. yaprakların yerinde hazırladık. 4. yapraklara devam ettiğiniz zaman burada yapmış olduğumuz sıraya aynı şekilde devam edeceksiniz. Yani şurada olan tek trabzanınızdan bir tane daha olacak. Orada da bu şekilde ortada bu kenarlarını boş bırakarak yine V boşluğu yapacaksınız. Köşeler zaten her zaman aynı. Köşelerde her zaman V boşluğuyla yeni yapraklara başlıyoruz. O yüzden burada 4 modeli tamamladıktan sonra kol birleştirmesini göstereceğim. 3. bölümde de hırkamızı tamamlamış olacağız. Sizler 1. ve 2. bölümü, yani motifinizi tamamladığınız zaman bu motifin aynısından bir tane daha yapın. Yani 3. bölüm gelene kadar bu şekilde motiflerinizi tamamlayın. Şimdi burada birazcık şöyle bakın, terse çeviriyorum motifimi ipimin olduğu yere. Bu motifte 4. modeli tamamladıktan sonra şöyle 4. yaprak modelimizi 1, 2, 3, 4 tane var. Bunu tamamladıktan sonra 6 kenarda, yani kol birleştirmesini yapmak için bir kenarı örmeden bırakmıyoruz. Bu şekilde başladığımız yere yeniden bu şekilde geliyoruz. Burada bırakıyoruz. Çünkü yeni bölümde birleştirmeyi göstereceğim. Burada sadece farklı iplerle yaparsanız belki bebe yünleri kullanabilirsiniz. Alize'nin Süperlana klasik ipini kullanabilirsiniz. Onu da 4-4,5 milimetre ile ya da 5 milimetre ile 3 boyutlu olduğu için biraz daha büyük kullanabilirsiniz yünlü iplerde. Şimdi bunu şöyle bakın katlıyorum. Tam karşısındaki köşeye biraz daha şu açıyı biraz yükseltelim. Şimdi burada son köşeyi alıyorum. Şöyle katlıyorum. Bunu ölçüyü, yani ölçüleri nasıl yapacağınızı göstermek için katlıyorum aslında. Şimdi bunu katlıyorum. Burada kol evinizin yüksekliğini ölçmeniz gerekiyor. Ben genelde large beden için her zaman burada 20 santimetre olana kadar, yani 20 sıra yapmam bu ince iple de. 20 sırayı 4 milimetre tığ kullanarak yaptığım zaman yeterli oluyor. Burada da şurada 20 sıra tamamlanıyor. Şimdi bu 20 sırayı yaptım ama birleştirme de yaptım. Sonda çünkü bir iki sıra daha ekliyoruz birleştirme yaparken. Pardon, buradan sonra bir sıra daha ekleyeceğiz. Şimdi 20 sırayı yaptım ve biraz böyle topladığı için 3 boyutlu üzerimdeki duruşu biraz böyle dökümlü durmadı. O yüzden bir model daha yaptım. Bu modelde aslında biraz fazla geldi. Yine de bunu deneyerek ilerleyeceğiz. Dediğim gibi bu hırkayı sizlerle birlikte tamamlıyoruz. Son sıranız, yani birleştirme yapmadan önce son sıranız bakın bu şekilde olması gerekiyor. Birlikte birleştirebilmek için bunu hazırlamanız gerekiyor. 4 tane yaprağı tamamladım. Şimdi sizlerle biraz önce yapmış olduğum V boşluklu, bakın burada artık 1, 2, 3, 4 ve köşeyle birlikte 5 tane yuva oluşturdum. Bu sırayı tamamlayıp daha sonra bunun üzerine birleştirme sıramızı yapacağız. Çünkü yaprak modeli ile birleştirmiyoruz. Birleştirme sıramızı yapacağız. Ve şu şekilde şimdi ölçtüğümüz zaman şöyle hemen göstereceğim size kaç santimetre. 22 santimetre. Buhar ütüsü yaparsanız bu 1-2 santimetre daha büyük olacaktır ama ben bu modelde böyle çok hafif belki buhar verebilirim. Benim için yeterli bir genişlik. Bu X large beden için de yeterli bir kol evi genişliği oldu. Evet, sizler de motifinizi tamamladıktan sonra yine yeni bölümde hırkamıza devam edeceğiz. Beden birleştirmelerini yapacağız. Daha sonra da kenar çalışmalarıyla hırkamızı tamamlayacağız.
Evet, motifimi tamamladım. Kol birleştirmesiyle devam edeceğiz. Aynı motiften 2 tane ördüyseniz sizler de kol birleştirmesiyle devam edebilirsiniz. Ya da önce birincisini bitirip sonra ikincisiyle devam edebilirsiniz. Şimdi burada 4 tane, bakın gördüğünüz gibi son model sıramızda 4 tane yaprak çalışmamız var. Üzerinde de burada yine yeni yaprak yuvalarını oluşturdum. Aynı zamanda da buradaki son yaprağı bitirmiş oldum. Şimdi burada birleştirme yaparken diğer altıgen hırkalara göre biraz farklı bir birleştirme olacak. Bu sırada da birleştirme yapabilirdik. Çünkü kafes olarak ilerlediği için. Fakat burada aşağıda bakın şu V boşluklarının olduğu yerler aşağıda olduğu için şöyle hemen göstereceğim. Motifimi terse çeviriyorum. Bütün kenarları bu son sırada tamamladım. Genelde altıgen hırkalarda 5 kenara örüp 6. kenarda da örerek birleştirme yapıyoruz. Şimdi burada 6 kenarı da ördüm. Yine başladığım yere gelip gördüğünüz gibi yarım köşeye de başladım. Bu şekilde tamamladım. Buradan tutuyorum. Tam karşısındaki köşeye getiriyorum. Hemen şöyle katlamamızı yapalım. Şimdi burada farklı bir kol birleştirmesi yapacağız. Normalde buradan birleştirmeye başlayıp burada bittiği zaman da yine kola devam edebiliyoruz ama bu modelde o şekilde ilerlemeyeceğiz. Öncelikle bu sırayı öreceğiz. Şöyle kafanız karışmasın, şöyle tümden size göstereyim. Burada şimdi son sırayı öreceğiz. Daha sonra bu kenardan ikinci kenarı da aynı şekilde öreceğiz. Üçüncü kenarı örerken ters çevirip buradan bu tarafa birleştirme yaparak ilerleyeceğiz. Çünkü bu son sırayı yapmadığımız zaman bakın burada gördüğünüz gibi düz bir görünüm yok. Bu şekilde görünüyor. O yüzden burayı daha düz yapabilmek için bu son sırayı ekleyeceğiz. Hemen şöyle köşeye yine her zamanki gibi yarım köşeyi yapıyorum. 2 ikili trabzan, 2 zincir. Son sırada kafes yaparak devam edeceğiz. Her boşluğa bir ikili trabzan, aralarda 2 zincirimiz var. Şimdi bu son sırayı bedende devam ettirmeyeceğiz. Sadece kolu birleştireceğiz. Burada ipimizi keseceğiz. Çünkü bedende modele örmeye bu yuvaların olduğu sıradan sonra tekrar modele devam edeceğiz. Evet, tekrar 2 zincir. Bakın buradaki V boşlukların içine de yine ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Yani bütün boşluklara ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerden önce ve sonra da yine trabzanlarımız var. Şimdi burada iki kenar öreceğim. İki kenarı tamamlayıp sonra birleştirmeye başlayacağız. O yüzden ben hemen tamamlayıp tekrar geliyorum. Yani şöyle göstereyim tekrar. Buraya kadar örüyoruz. Buradan dönüyoruz. Bu bir kenarı daha tamamlıyoruz. Burada tekrar birleştirmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi ben şöyle iki kenarı tamamladım ve bu alttaki köşeye geldim. Siz daha iyi görebilirsiniz diye bu şekilde gösteriyorum. Buradan başladım son sırayı. Buradan ilerledim ve şimdi alttaki köşedeyim. Şöyle tutuyorum, hemen çevirdim. Birleştirmeye buradan başlayacağız. Yine örerek birleştirme yapacağız ama koldan yakanın olduğu, omzun olduğu yere doğru ilerleyeceğiz. Şimdi burada ikinci köşenin yine 2 ikili trabzan ve bir zincir çektim. Hemen burada köşeye alıyorum. Buradan tığımı geçirdim. Tekrar buraya geldim. Şöyle bir köşelerde 3 tane zincirimiz olduğu için bir zincir daha çektim. Yani bir zincir, bir tane de köşede kaydırma yaptım. Tekrar bir zincir. Hemen köşenin içine 2 ikili trabzan. Şöyle 2, bir zincir. Şimdi birleştirerek örmeye devam edeceğiz. İlmeğimi çıkardım, bir zincir çektim. Burada bakın biraz önce örmüş olduğumuz kenar, yani ilk ördüğümüz kenar burası. Buradan ilk boşluktan şöyle, şurada zincirim çıktı, tekrar çekelim. Bir zincir, ilmeğimi buraya çekiyorum, tekrar bir zincir. Hemen buraya geliyorum, ilk boşluğun içine bir ikili trabzan, tekrar bir zincir ve buradan aldım, ilmeğimi çektim, tekrar bir zincir çektim. Sıradaki V boşluğunun içine bir ikili trabzan. Bütün boşluklara ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar buradan alıyorum. Bir zincir ve sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Bir zincir, ilmeğimi çıkardım. Buradan geldim. Hemen bir zincir daha çektim.
Tekrar bir ikili trabzan, bir zincir, sıradaki boşluktan ilmeğimi çektim, bir zincir, yine sıradaki boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Evet, şöyle son kez gösteriyorum. Bir zincir çektim, yine sıradaki boşluğa bir ikili trabzan yaptım, tekrar bir zincir. Şimdi buradan devam ediyoruz. Köşenin olduğu yere kadar birleştirmemizi yapacağız. Yine köşede de birleştirmemizi yapacağız. Daha sonra ipimizi keseceğiz ya da oradan devam edebiliyor muyuz ona bakacağız. Hemen şöyle göstereyim, birleştirmemiz de bu şekilde görünüyor. Çok düzgün oldu. Ben hemen tamamlayıp tekrar geliyorum. Kol birleştirmesini tamamladım. Köşenin olduğu yere kadar geldim. Şimdi burada köşeyi birleştirirken köşeleri tamamlamayacağız. Zaten burada da köşemizi yarım olarak başlamıştık. Yarım olarak da bırakacağız. Hemen şöyle buradaki köşenin içine bakın, son birleştirmemi yaptım. Karşı taraftaki son boşluktan sonra köşenin içine iki ikili trabzan yaptım. Şimdi burada ilmeğimi çıkartıyorum. Bu taraftaki şöyle ilk trabzanın ilk zincirin içine batıyorum. Buradan ilmeğimi buraya çekiyorum. Burada bir zincir çekmişim. Zincir çekmiyoruz. Direkt buradan çektim. Şimdi bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Orada köşeleri tamamlamayacağız. Evet, şöyle tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir birleştirme oldu. Hem kolumuzun üstünü de bakın, burayı çok güzel düz bir görünüm almış oldu. Şimdi burada her iki motifimizi de aynı şekilde birleştiriyoruz ve aynı yerden, yani buradan başlayacağız. Önde de yine aynı yerde bitireceğiz. Yani bu motifin yakada arka ve ön aynı şekilde ilerleyecek. O yüzden motifleri birebir aynı örüp şöyle yönünü ters çevirerek birleştirebilirsiniz. Şimdi ben başlangıçta burada köşeyi yarım yaptım. Çünkü buraya birazcık yaka payı vermek için, tam böyle boynumuza dayanmaması için, burada tam yapsaydım köşeyi iki zincir çekip buradan modele devam etsem, o zaman buraya birleşik olabilirdi. O yüzden burada köşeleri her iki tarafta da yarım yapmış olduk. Böyle birleştirdik. Şimdi tekrar tığıma ilmeğimi attım. Şimdi burada yine yakanın biraz aşağıda olabilmesi için yaprağı yarım yapmayı düşünüyorum. Şu boşluğun içine şöyle batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. V boşluğunun hemen yanındaki buraya bir sık iğne yaptım ve iki zincir, bir ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi burada yaprağımızı yarım başlayacağım. Yani 9 değil de 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Sadece bu başlangıçta. Zaten bir model yapacağım. Sadece bir yaprak sırası yapacağım. Bu başlangıçta 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2, 4, 6. Sadece burada 6. Tekrar 2 zinciri çektim. Hemen sıradaki boşluğu atlıyorum. Diğerinin içine bir ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Tekrar 2 zincir. Yine modelimize devam ediyoruz. Artık burada çok detaylı anlatmayacağım. Başlangıç önemli. Burada modelimizin geriye kalanını aynı şekilde ilerleyeceğiz. Zaten V boşluklarımız hazır. Hemen 9 ikili trabzan yapacağız onlara. Sadece başlangıçta 6 ikili trabzan yaptım. Alt yazıyla izleyen arkadaşlar için tekrar ediyorum birkaç kere, kaçırmamaları için. Evet, tekrar 2 zincir çektim. Buraya trabzan yapmıyoruz. Bunu atlıyoruz. Direkt V boşluğunun içine 9 ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncusu. Şimdi model 2 sırada, bu sıra ve bundan sonraki sırada kendini böyle çok açtığı için burada yakada da sonra tekrar topluyor, ama şu yaprağın yakaya doğru ilerlememesi için şöyle yarım olmasını planlıyorum. Şu anda sizlerle ilk defa deniyorum. Eğer bir problem çıkmazsa bu şekilde ilerlemişiz demektir. Şöyle yarım olacak. Dolayısıyla burada yakamız biraz aşağıda olacak. Dilerseniz burada köşeyi tam yapıp ya da yine burada başladığımız gibi yapıp
hem arka bedende hem ön bedende birleştirmeler yaparak bluz çalışması olarak da değerlendirebilirsiniz. Evet, 9 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir. Hemen sıradaki boşluğu atlıyorum. Şöyle bakın, sağında ve solundaki boşluğu atlıyorum. Tekrar devam ediyoruz. Şimdi ön bedenin olduğu yere kadar aynı şekilde ilerliyoruz. Zincirlerimiz de aynı. Ön bedene geldiğimiz zaman yine orada 6 tane ikili trabzan yapacağız. Şurada dikkat edelim, V boşluğundan önce ve sonra ikili trabzan yapmıyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Ön yüze geldim. Bakın buradayım. İlk başladığımız köşenin olduğu yerdeyim. Şimdi burada da yine son V boşluğunun içine 6 tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındaki boşluğa yine burada 2 zincir çekip bir ikili trabzan yaptım. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın buradan etek ucunda, yani alt bölümde hemen şöyle, şuradan başlamıştık zaten. Arkadan öne doğru geldik, ya da fark etmiyor. Ön arka ikisi de aynı. Şimdi burada ipinizi kopartıp devam edebilirsiniz. Ön yüzden devam etmek isterseniz. Çünkü bu sırada terse döneceğimiz için arka ikili trabzanlar yapacağız. Ön ikili trabzan yapmak isterseniz ipinizi burada şu trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekip kesin. Daha sonra buradan şöyle dönüp, yani buradan yine şu trabzanın üzerine ipinizi bağlayıp buradan tekrar devam edebilirsiniz. Burada 2 zincir çekmeyi unutmuşum aslında. Böyle de kalabilir. Yani bu boşluğun içine trabzan yapabiliriz zincir çekmeden. Yaka düşürmesi yapmış oluruz. Ya da 2 zincir çekerek sizler o şekilde devam edebilirsiniz. Yani ön trabzanlar burada olduğu gibi yapmak isterseniz ipinizi kesip buradan başlayıp devam etmeniz gerekiyor. Şimdi arka trabzan yaptığımız zaman zaten 3. sırada yine ön yüze döneceği için yine ön ikili trabzanlarla devam edeceğiz ve sıralarda ters görünmemiş olacak. Şöyle hemen şuradan yeniden bakın 2 zincir çektim. Hatta burada bir zincir çekelim. Biraz, çünkü yaka yukarıda olmasın. Bir zincir çekelim. Hemen boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Bakın burada köşemiz yarım olduğu için şuraya pay vermiş oldum. Bu şekilde V boşluğunun hemen yanına yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve terse dönüyorum. Terse döndüm. Şimdi normalde üçerli gruplar halinde ön ikili trabzanlar yapıyordum. Şimdi 2 tane yapacağız bu başlangıçta. Şöyle 1, 2 ve üçüncüsü. Yani burada 2 yaprağımız olacak. Tekrar 2 zincir çektim. Yine 3 tane, pardon, ön ikili trabzanla devam ediyorum. Arka ikili trabzan yapacağız. Ben de şaşırdım. Şöyle 4 zinciri çektim. Arka ikili trabzan yapıyoruz. Önde çünkü ön ikili trabzan görünecek. Şöyle 3 tane arkadan tığımı geçiriyorum bu şekilde. Ve ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincir, tekrar sırasıyla 3 tane arka ikili trabzan. Yani buradaki tek fark 3 tane değil de 2 tane yaprağımızın olması. Yani şu açtığımız yaprağımızdan bahsediyorum. 6 ikili trabzanımız var. Evet, 3 tane arka ikili trabzan yaptım. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 2 zincir, sıradaki boşluğu atlıyorum. Diğerinin içine bir ikili trabzan. 2 zincir, sıradaki boşluğa yine bir ikili trabzan. 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Bu sırada iki yaprağın arasında 4 tane boşluğumuz olacak. Hemen arka ikili trabzanlarla devam ediyorum. Burayı atlıyoruz. Şöyle 3 tane arka ikili trabzan. Biraz da uzatarak yapıyorum. Çünkü ön trabzanlara göre arka ikili trabzan yaparken kısa durabilir boyları.
Evet, şöyle 3 tane yaptım, yine 2 zincir. Bakın arada 1 2 3 4 boşluğumuz var. Hemen altında 5 boşluğumuz var. Evet, burada yine 3 tane yapacağız. 2 zincir çektim. Yine 3 tane arka ikili trabzan, yani 3 tane yaprağımız olacak. 9 ikili trabzanımız var. Evet, şöyle son üçlü trabzan grubunu da tamamladım. Aralarda yine 2 zincirimiz var. Tekrar 2 zincir, sıradaki boşluğu atlıyorum. Hemen buradan devam ediyorum. Evet, aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Şimdi bu sırayı tersten ilerlediğimiz için arka trabzanlarla devam ediyoruz. Sırayı tamamlayacağız. Hep arka trabzanlarla yaprak gruplarımızı yapacağız. Buraya geleceğiz. Buraya geldiğimiz zaman yine 6 tane yapıp bir zincir çekip şu boşluğun, yani zincirin üzerine de batabilirsiniz ama ben zincir çekmemişim. Boşluğa da batabilirsiniz. Trabzanın üzerine de batarak bir ikili trabzan yapıyoruz. Yine 4 zincirle yükselip, yani araya 2 değil de bir zincir koydum. 4 zincirle yükselip bu defa ön yüzden şu üçüncü sırayı yapacağız. Araya trabzan yaptığımız sırayı yapacağız. Ön yüzden yaptığımız için burada trabzanlarımızın, yani arkadan yaptığımızda belli olmayacak. Yine ön trabzanlarla ilerleyeceğiz. Burada bir model sırasını bu şekilde tamamlayacağız. Ben şimdi bundan sonra devam etmeyeceğim. Önemli olan başlangıç kısmıydı. Burayı tamamlayacağım. Size bitmiş halinin nasıl göründüğünü göstereceğim. Yine kenarın aynı şekilde devam edecek. Şu son sıralarda da yine ters yüzden denk gelirse, terste arka trabzan olarak, yani buraları eğer ters yüze denk gelirse, şimdi bakın burada ikinci sıra ters, üçüncü sıra 1 2 üçüncü sıra ön yüzden, evet şu topladığımız sıra terste olacak. Yine burada yapmış olduğumuz gibi şöyle arka trabzan yaparak yarım trabzanları yapacağız. Hemen onu da şöyle göstereyim. Şöyle hemen trabzanların olduğu yere geldim. Bakın burada toplarken arkadan alıyorum. Aynı şey, farklı değil. Yani arkadan alarak sadece yine tığda bırakıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle hepsini arkadan alarak hepsini birlikte topluyorum. Evet. Burada bir model sırasını tamamlayalım. Yine sırayı tamamladıktan sonra son sırayı göstereceğim. Ya da etek ucuna sıra eklememiz gerekirse onu göstereceğim. Ölçülerden biraz bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar. Hemen tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, artık hırkamızın son aşamasına geldik. Bedenleri tamamladım ben. Sizler bütünü daha rahat görebilmeniz için hemen kamera arkasında, gerçi birkaç günümü aldı, sizler birkaç saniye sonra görüyorsunuz ama benim birkaç günümü aldı. Hem bu bedende hem de diğer bedende, burada bedenlere, ayrıca alt bedene sıraları ekledim. Bir model sırası ekledim. Şimdi burada bedeni birleştirmek için şu son sırayı bir motifle tamamladım. Bakın burada V boşluklarımızın olduğu sırayı yaptım. Daha sonra kol birleştirmesinde yaptığımız gibi hepsinin içine bakın bu şekilde ikili trabzanlar yaparak bütün boşluklara son sırayı tamamladım. Şimdi bunu hemen şöyle arka bedende birleştirme yapacağız. Şimdi burada ise şu diğer motifimde birleştirme yapacağım için son sırada gördüğünüz gibi V boşluklarının sırasını tamamlamış oldum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şimdi şurayı da size yakından göstereyim. Şunu çekelim bu tarafa. Şimdi burada sıralara nasıl ilerledim sizinle bıraktıktan sonra en son sırada. Bakın burada dediğim gibi isterseniz ipinizi kopartıp ön trabzanları arka yapmamak için buradan tekrar başlayabilirsiniz. İsterseniz de arka trabzan yaparak bu sıraları bu şekilde tamamlayabilirsiniz. 2 sıra arka trabzan yaparak, şimdi şurada arka trabzan yaptım, ön trabzan oldu tersten örerken, bir de şu son sırada bakın zaten ters olduğu görünüyor. Şimdi burada son sırasında bitirirken burayı şurada son, yani arka sıradan yaprakları toplayarak şöyle buradan ördüm. Tersten ördüm. Bakın burayı tersten ördüm. Yine modelimize aynı şekilde devam ettirdim. Başlangıçta 2 yaprak yaptığımız için şurada yapraktan sonra atlama yapmadım. Hemen buraya trabzan yaptım.
ön yüzden bitirdim. Bakın bu sırayı birleştirme sıramızdan önceki sıra. Ön yüzden bitirdim. Burada sadece 3 zincir çektim. Buranın üzerine de hani biraz daha böyle yakayı düşürebilmek için 4 zincir çekmedim. 3 zincir çektim. Hemen şurada topladığım yaprağın yanındaki boşluğa tekrar buraya trabzanımı yaptım. Tekrar buradaki yaprağın her zamanki gibi buraya trabzanımı yaptıktan sonra zaten alt sırada gördüğünüz gibi bir tane trabzanımız var. Burada da V boşluğumuzu üzerine yapmış oldum. Yani modeli zaten motifi ördüğünüz zaman buraya kadar motifi tamamladığınız zaman bunu anlayabilirsiniz. Sadece ters ve ön yüzden yaptığım için burada göstermek istiyorum. Şimdi bu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi ortadaki yaprağın toplamasını da ön yüzden tamamladım. Şimdi bunun üzerine bir sıra yine kutucuk sıramızı yapacağız. Onu yaparken de birleştirme yapacağım. Şimdi benim bu motifimde son sıradaki kutucuk sıramı yaptım. Onu da ters yüzden denk geldi. O şekilde yaptım. Şöyle bunu koyuyorum bu şekilde. Şimdi ben yukarıdan birleştirmek istiyorum. Ön ve arkası aynı olduğu için yakanın yüksekliği ön ve arka fark etmediği için elimin yönüne göre şurada arka bedenin yakasından ensenin olduğu yerden birleştirmeye başlayacağım. Şöyle düzeltelim. Şimdi bunu şöyle koyuyorum, bu motifimi bu şekilde. Bunu da karşısına koyuyorum. Kollara dikkat edelim, karşılıklı gelsin. Şimdi burada hem son sırayı yapacağım hem de karşı tarafın son sırası zaten bittiği için birleştirme yapacağım. Hemen şöyle alıyorum, yine 4 milimetre tığımla devam edeceğim. Tığıma bir başlangıç ilmeği atıyorum. Biraz da şöyle kadrajı yakınlaştıralım. Evet, şimdi şöyle hemen şuradaki ilk boşluktan, bakın burada dediğim gibi 3 zincir çektim. Şurada hemen buraya bir tane trabzan yaptım. Pardon, şurası 3 zincirimiz. Şöyle. Burada biraz eğim oluşsun diye. Şimdi yine buraya şöyle batıyorum. İlk 3 zincir boşluğuyla bakın. Şurada 2 zincirle kafesimiz başlıyor. Burada şurada bakın 3 zincir şuradan başladığı için buraya doğru eğim oluştu. Buraya ilk kafese ya da şöyle trabzanların zincirin üzerinden birleştirebilmek için isterseniz zincirin içine de batabilirsiniz ama ben böyle hemen bir sık iğne yaptım ve 2 zincir çektim. Buraya bir trabzan yapmış oldum. İlk boşluğun içine, görüyorsunuz. Şimdi ilmeğimi çıkartıyorum. Karşı tarafta zaten burada sırayı tamamladığımız için şu ilk boşluğun tersten tığımı geçirdim. Kolda yaptığımız gibi ilmeğimi çektim. Hemen bir zincir çektim. Şimdi burada sıradaki boşluğa geliyorum. Hemen buraya bir ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Şöyle. Şimdi sıradaki boşluktan şöyle ilmeğimi aldım. Buradan çektim. Hemen bir zincir daha çektim. Yine sıradaki boşluğa geliyorum. Bir zincir. Tekrar sıradaki boşluktan bir zincir daha çektim. Şimdi aslında burada da son sıra ters olacaktı. Ben ipimi ön yüzde ya da arka yüzde fark etmiyor. Şu sıra bittikten sonra kestim. Geldim, burada ön yüzden birleştirme yapıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Yine sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, bir zincir. Buraya geliyorum. Bir zincir. Tekrar V boşluğunun içine de bir ikili trabzan, bir zincir ve sıradaki boşluktan devam ediyorum. Yani bunu zaten kolda gördünüz. Sadece nasıl başladığımı göstermek istedim. Şimdi burada birleştirmemizi tamamlayacağız. Bakın bu şekilde birleştirmemizi şöyle aşağıya kadar, şuraya kadar tamamlayacağız. Buraya geldiğimiz zaman köşeden sonra yine kutucuklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Köşeyi de göstereceğim. Burayı ben tamamlayıp köşede tekrar buluşuyoruz. Köşenin olduğu yere kadar birleştirmemi yaptım. Şimdi bakın burada da son köşeden önceki boşluktan yine ilmeğimi çektim. Şimdi köşeye iki ikili trabzan yapıyorum. Şöyle
Şimdi burada 3 zincirimiz var. O yüzden bir zincir çektim. İlmeğimi buradaki köşeden çektikten sonra bir zincir, daha sonra bir zincir daha çekiyorum. 3 zincirimiz olduğu için. Şimdi tekrar köşeden devam ediyorum. Yine köşenin içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu hırka çok uzun bir hırka değil. 55 santimetre olmasını planlıyorum şu anda. 55 santimetre uzunluğunda olacak benim kullanmış olduğum ip ve tığ numarasına göre. Şimdi sizler bunu uzun yapmak isterseniz bunun için farklı bir teknik kullanmanız gerekiyor. Bu modelde onu da daha sonra size söyleyeceğim. Şimdi burayı devam edelim. Hırkamızı tamamlayalım. Şimdi burada yine 2 zincir çektim. Sıradaki boşluktan ikili trabzan yaparak devam ediyorum bütün boşluklara. Şimdi bunu artık ön bedende yakaya gelene kadar devam edeceğiz. Hemen şöyle ilerliyorum. Bakın bu şekilde buradan dönmüş oldum. Şimdi şöyle hemen ön yüze çevirelim. Şimdi burada bakın bu sırayı tamamlıyoruz. Köşeye geliyorum. Köşeden yine aynı şekilde devam ediyoruz. Köşede zincirlerinizi biraz bu son sırada da biraz gevşek çekin. Yine 3 tane ve şöyle hemen burada buraya kadar sırayı tamamlıyorum. Buraya geldiğiniz zaman yine burada son boşluğun içine ya da şuraya bir trabzan yapıp burada bakın bir zincir çekmişim zaten sonda ben burada. Şuraya bir trabzan yapıp yine iki zincir çekip bir trabzan buradaki iki zinciri atlayıp şunun trabzanın üzerine trabzan yaparak bitirebilirsiniz. Daha sonra yine ipimizi keseceğiz çünkü ön yüzden kenar çalışması yapacağız. Bunu burada bu sırayı tamamladıktan sonra şu son yapmış olduğumuz kutucuk sırasını tamamladıktan sonra ipinizi kesin, üzerinize giyin. Nasıl olduğuna bakın. Önde eğer ki önünüzde yani tabii ki large ve x large beden için bunu söylüyorum. Öndeki yani şu önünüz kapanıyorsa ona göre bir sıra ekleyeceğim. Ben şu anda bu kutucuk sırasının üzerine bir sıra eklemeyi ya da bir kutucuk sırası daha yapıp daha sonra bir sıra eklemeyi yani bu sıradan sonra iki sıra eklemeyi planlıyorum. Şimdi buradaki kutucuk sıramızda tamamlandığı zaman üzerinize giyin. Ne kadar açıklık kaldığına bakın. Eğer çok fazla yoksa sizin için yeterliyse sadece bir sıra kenar çalışmamız var. Eğer 2 sıra yeterli olacaksa o zaman şu sıranın üzerine şimdi burada da tamamladıktan sonra ipinizi kesmeden yine ikinci kafes ya da kutucuk sıramızı yapıp yine çünkü burada döndüğümüz için ters yönde olacak ikinci kutucuk sıramız. Ön yüzde de şöyle ben kolda yaptım. Ön yüzde de buradaki trabzan sıramızı kenar çalışmamızı yaparak tamamlayabilirsiniz. Şimdi bu hırkayı uzun yapabilmek için yani bedenini çünkü büyük bedende bu dediğim gibi 55 santimetre belki 60 santimetre burada bir model fazladan yaparak 60 santimetre hatta 62-63 santimetreye çıkabilir. Çünkü model bitince de sonda 2-3 sıra ekliyoruz. Hem kutucuk sırası hem kenar sırası. Bunun için aslında kanalımda bir tane video paylaşmıştım ben bu bedeni uzun kolları dar diye. Orada kolları dar çalışması olduğu için belki kafanız karışabilir. O yüzden başka bir hırka modelinde şu anda hala devam ediyorum. Başka bir hırka modelinde yine böyle modelli bir hırkada bedeni burada uzun başlamayı gösteriyorum. Yani bittiği zaman bu kenar çalışmamızı yaptığımız zaman burası zaten uzun olmuş olacak. O yüzden buradaki bu hırka çalışmamız bu şekilde kısa bir hırka çalışması. Şu son sırayı birleştirme sırası olarak yaptığımız için bu son sıradan sonra yaprak çalışması yapamıyoruz. Çünkü buradaki yuvaların üzerine kafes gelmiş oluyor. Burada yeniden hesaplamak gerekiyor. Yine de örgüden anlayan arkadaşlar isterlerse etek ucunda bu kafes sırasının üzerine de modeli bir model sırası devam ettirebilirsiniz. Ama şu anda ben bu şekilde çalışıyorum. Çok uzun çalışmıyorum. Dediğim gibi en fazla 55 santimetre olacak buhar ütüsüyle birlikte. O yüzden sizlere tavsiyem bunu bu şekilde başladığımız için böyle örebilirsiniz. Ya da aynı modeli uzun beden çalışmak isterseniz kanalımda uzun beden altıgen hırka çalışması var. Teknik video. Orada kolları dar olarak yapmayacaksınız. Aynı şekilde devam edeceksiniz. Yine örgüden anlayan arkadaşlar bunu anlayacaktır. Şimdi ben şurada size kolu da nasıl bitirdiğimi göstereceğim. Çünkü koldaki çalışmanın aynısını şimdi burada kenar çalışması olarak yapacağım. Şurada ipimi keseceğim. Buraya devam etmeyeceğim. Yani bizim hırkamızın kenar çalışması da
burada kolda olduğu gibi bitecek. Böyle. Bu şekilde görünecek etek ucu ve ön bedendeki kenar çalışmaları. Şimdi ben burada kolu tamamladıktan sonra sizlerle birlikte birleştirmeyi yaptık. Çünkü yakada bitti birleştirmemiz. Buradaki sırayı göstereceğim hemen. Ve sizler aynı şekilde onu buradaki şu son yapmış olduğumuz sırayı burada tamamlayıp isterseniz ölçtükten sonra ikinci kafes sırasını yapıp son sırasında da bu trabzanlı sırayı yapacaksınız. Burada biraz trabzanlarımızın sayısını farklı yaptım. O yüzden onu bu uzun kenarlarda göstermek yerine kolda göstermeyi şöyle daha kolay olacak kolda göstermek. Hem de kolu da nasıl yaptığımızı görmüş olursunuz. Şurada birleştirme yerimizden başlayacağım. Şimdi şöyle yine tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Şurada iki köşemizin yan yana geldiği ilk köşenin içine yine sık iğnemi yaptım. Ve bir, iki zincir çektim. Bir sık iğne, iki zincir, bir trabzan. Arada iki zincirimiz var. Tekrar iki zincir çektim. Yani bir sık iğne, 4 zincirimiz olmuş oldu. Şimdi burada hemen sıradaki boşluktan devam ediyorum. 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Bu sırayı tamamlayalım. Daha sonra son sırayı yapalım. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Şimdi burada yine iki zinciri çektim. Hemen buradaki son boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar iki zincir. Ayrıca söylemeyi unuttum. Bu son sırada tığımı yarım milimetre küçük kullanıyorum. Onun sebebi de burada kol birleştirmesi yaptığımız için şöyle bakın burada kol birleştirmesinden sonra sıraya devam ederken burada yönü ters olduğu için şimdi burada yukarıya doğru açılma yapabilir ve birleştirme burada olduğu için o zaman düz bir görünüm sağlamaz. Yukarıya doğru volanlanma yapabilir. O yüzden tığımı yarım milimetre küçük kullanıyorum. Şimdi burada hemen burayı kapatalım. 2 zincir çektim. Şimdi bir ip aldım. Burada sık iğneyi de sayıyorum. 1, 2, 3. zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle tığıma ip almadan şöyle 3. zincirin içinden bir ilmek aldım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi burada yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi burada kutucukların içine trabzan yaparken bakın şöyle ilkinin içine burada zaten trabzanın üzerinde 3 zincirimiz var. Bir trabzanımız var. İlk boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Daha sonra sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. İkinci boşluğun içine iki ikili trabzan. Şöyle ikincisi bakın bu şekilde. Daha sonra yine trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar sıradaki boşluğun içine bir ikili trabzan. Yani bir tane bir ikili trabzan yapıyoruz kutucuğun içine. Yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyoruz ve bu aradaki bütün trabzanların üzerine de yine trabzan yaparak ilerliyoruz. Bakın burada iki tane var. Burada şimdi bir tane yaptım. Yine trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Çünkü boşluklara sadece bir tane yaptığımız zaman çok gergin oluyor. Hepsine iki tane yaptığımız zaman da volanlanma oluyor. O yüzden bu şekilde yaptığımız zaman tam denk geldi bende. Yani sizler de bunu deneyerek farklı şekilde yapabilirsiniz. Hemen şöyle sıradakinin içine iki tane yaptım. Tekrar trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi sıradakine boşluğa bir ikili trabzan ve trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi bu sırayı tamamlayacağım. Son sırada sık iğne ve hemen şöyle kenar çalışmamızı sık iğne çalışmasıyla bitirelim. Burada şöyle kontrol edelim geriye bakarak. Şimdi iki tane yapıyorum. Evet yine sırayı tamamladım ve başladığım yere geldim. Şimdi burada iki tane yapmışım. Son boşluğa bir tane denk geldi. Başlangıçta da bir tane vardı. Hiç önemli değil. Bu şekilde nasıl denk geliyorsa bitirebilirsiniz. Şimdi burada son kutucuğa bir ikili trabzan yaptım. Burada ilk zincirin yani ilk trabzanın şöyle biraz küçük olmuş zincirimizde. Şöyle içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Burayı kaydırmayla kapattım. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Hemen kaydırma yapmış olduğum aynı boşluğa bir sık iğne yaptım.
Ve sırasıyla 3 tane daha sık iğne yapacağım. Şöyle 2, 3 ve dördüncüsü. Yani baştan itibaren burada 4 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Buradaki sık iğnenin şu üstteki ve alttaki 2 ilmeğini şöyle alıyorum. Buraya kaydırma yaptım. Tekrar sıradan devam ediyorum. Çok kolay. Yine 2, 3 ve 4. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Şu sık iğnenin üstten ve hemen ikinci ilmeği bu şekilde aldım ve kaydırma yaptım. Sırasıyla devam ediyorum. Bir kez daha göstereceğim. 2, 3 ve 4. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Buradan sık iğnenin hemen ilmeğine batıyorum. Bakın sık iğneyi çok sıkı yaparsanız bu ikinci ilmeğe batmak zor olabiliyor. Çok gevşek yaparsanız da volanlanma olur. Şöyle sıkıştırmayalım. Yani şu ikinci ilmeği şöyle topladığımız zaman 1, 2, 3 zincir. Şöyle üstten battım. Buradan aldım. Ve tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Sıradan devam ediyorum. Hemen şöyle bitmiş kolumuzun üzerinde de bakalım. Şimdi bakın burada tığımı küçük kullandım. Biraz da tabii ki trabzanları eksilterek, bakın burada eksiltme yapmasaydık burada kolun, çünkü bu modelimiz 3 boyutlu olduğu için bakın burada topluyor. Hafif bir buhar ütüsü yapacağım. Şimdi ben buhar ütüsü yaptığım zaman bu hırkada ben large beden istediğim için çok fazla böyle hem aşağıya hem de yukarıya doğru buhar ütüsünü açarak yapıyorum. Bunu da biraz şöyle uzatarak yapacağım. Çok fazla değil. Böyle gösterdiğime bakmayın. Gerçekten biraz yüksekten buharı verip kazanlı ütülerinizde buharı vermeniz daha kolay. O zaman çok da güçlü vermemeniz gerekiyor. Ama normal ütülerde buhara bastığınız zaman birdenbire bir noktaya çok fazla verebiliyor. O yüzden buna dikkat edin. Hafif buhar verdikten sonra elimle bu hırkayı düzelteceğim. Çok fazla açmak istemiyorum kol evinin yüksekliğini. Ama large ve X large'a, özellikle beden genişliği de X large'a uygun oldu. Onu da belirtmek istiyorum. Bakın burada sadece kolu biraz şöyle toplamış oldum. Şu birleştirdiğimiz yerin üzerine çıkmaması için. Kenar çalışmasında da, yani bedende de trabzanları yine aynı şekilde yapacağım. Çünkü burada ben hepsinin içine 2 tane trabzan yapıp aradaki trabzanların üzerine de yaptığım zaman oldukça volanlanma oldu. O yüzden beden çalışmasında da birine 2, birine de bir tane trabzan yaparak ilerleyeceğim. Şurada beden genişliğimize bakalım artık. Hemen şöyle. Şimdi buhar ütüsü yaptığımız zaman zaten 1 santim 2 santim oynayacak. Ama dediğim gibi çok fazla açmayacağım için sizler yine de kontrollü bir şekilde şöyle modelimizi bozmadan hafif hafif, eğer dar olduysa hafif şöyle esnetebilirsiniz. Biraz da böyle hırkamızın oturması için, örneğin oturması için buhar ütüsü güzel oluyor. Şimdi şöyle hemen bakalım. Bakın bu haliyle, ütü yapmadığım halde beden genişliğim 56 santimetre oldu. Ama ön bedenimiz arka bedenden biraz daha geniş, yani 60 santimetreye yakın olacak, ama arka beden 2 sıra eksik olacak. Zaten aynı olmaması gerekiyor. Şimdi dediğim gibi sizler, yine tekrar ediyorum, buradaki son sırayı tamamlayın. İpinizi kopartın ya da kopartmadan üzerinize deneyin. Burayı zaten ön yüzden bitiriyoruz ama ben burada bu sırayı ters yüzden bitirdim çünkü trabzan sırası var. Şimdi ben de deneyeceğim. Daha sonra buradaki önünüzdeki duruşuna göre bir kutucuk sırası daha yapın. Hem etek ucunda uzama olur. O bir kutucuk sırasını yaptıktan sonra, yani bakın kolda da ben biraz burada kolda modeli devam ettiremedim. Çünkü yine burada kafes sıramız olduğu için modeli devam ettiremedim. O yüzden bir sıra fazladan yine kafes sıramızı yaptım. Bir sırada trabzanlı sıramızı yaptım. Yani burada dirsekten aşağıya düşüyordu bu haliyle. Şimdi dirsekten bir parmak, iki parmak ütüden sonra o şekilde 30 santimetre oldu. Şuradan kol altından aşağıya kadar hemen ölçelim. Bakın şöyle yapıyorum. 30 santimetre. Bu tabii ki bakın şöyle esnettiğimiz zaman hafif 32 santimetre olacaktır gördüğünüz gibi. Evet, daha sonra da
Son trabzan sıranızı yapıp kolda yapmış olduğumuz gibi kenar çalışması yapabilirsiniz. Dilerseniz lastik çalışması da yapabilirsiniz. Artık onu sizler ölçerek buradan sonrasını kendi bedeninize göre kendiniz tasarlayarak ilerleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Ayrıca kullanmış olduğum ip 3. yumak henüz yarı olmadı. 3. yumağı çünkü son sırada da trabzan sırasını yapacağım. 3. yumak 2,5 yumakla hemen hemen tamamlıyoruz. Burada tabii ki X large'dan daha büyük bedenlerde yapmak isterseniz şu arkada birleştirme yaptığımız bu bir yaprak sırasını iki yaprağa çıkartmayacaksınız. Çünkü burada yakanın genişliği çok fazla olup sırtımızdaki yani bu bedende şu kısım o zaman yukarıya kalkabiliyor. Bunu XX large ya da 3X large yapmak isterseniz daha kalın iplerle biraz daha tığ numaranızı büyük kullanabilirsiniz. Önde yine hiç sorun yok. Burada şu bir sıradan sonra bir iki sıra daha arka bedene göre 2-3 sıra fazla yapabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi farklı bir modelle uzun beden çalışması yapacağım. O uzun beden çalışmasını bu modele de uygulayabileceksiniz. Orada o şekilde anlatıyorum. Bunu isterseniz böyle bir kısa olarak çalışıp bakın şurada da hemen aklıma geldi kameradan takip ederken bakın burada birleştirme yaptık. Şu köşe biraz aşağıya inmiş gibi görünüyor. Burada şimdi ikinci sıra kafes sırası yapınca yani yaptığımız zaman şimdi ya da bir sıra trabzan sıramızı yaptığımız zaman şuraya geldiğinizde şu 3 tane 4 tane boşluğa biraz trabzanları uzatarak yapın ya da bir kez ip alıp 3 kere de çıkarak yaparsanız burayı biraz şöyle buhar ütüsüyle de zaten bu şekilde ütülüyoruz. Burada hafif şu 3-4 kutuda biraz daha trabzanlarınızı 2 sıra yapacağız. Çünkü bunun üzerine biraz daha uzatarak yaparsanız burayı dengelemiş olursunuz. Çünkü arka beden kaldırabiliyor ön bedene göre. O yüzden şu köşelerde de yine aynı şekilde zincirlerinizi çekerken gevşek çekerseniz daha düzgün durur. Evet, son söylemiş olduğum sözü de unuttum. Dediğim gibi beden çalışmasını uzun olarak yaptığım hırkayı da buna göre uyarlayabilirsiniz. Yani her modeli o şekilde bedeni uzun olarak başlayabilirsiniz. Ama bu modelde yapraklar da çok fazla arttığı için hem buraya ekleyip hem birleştirme yaptıktan sonra alt bedene tekrar ekleyip sonra ön bedene kenar çalışması yapmak oldukça aşamalı oluyor. O zaman da kafa karışıklığına sebep oluyor. Detaylı bir şekilde hırkamızın yapımını anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.